Şimdi size bir deney yapacağız. Birazdan ekrana beyaz ve siyah giyinmiş insanlar gelecek. Bu beyaz ve siyah giyinmiş insanlar birbirlerine basketbol topu atacaklar. Beyaz giyinenler kaç kez top yakalıyor bir sayar mısınız? Gelin bir görelim. Bakalım ne kadar dikkatlisiniz. İşte bu video bir IG Nobel ödülüne layık görüldü. IG Nobel nedir? Nobel ödüllerinin bir ay öncesinde Eylül ayında her yıl ya bu çalışmalar çok ilginç, aslında çok güzel fikirler ama bunlardan da bir şey olmaz diye Nobel'le alay edecek şekilde, çeşitli şeyleri protesto edecek şekilde verilen ödüllerdir. IG Nobel'deki bu çalışma aslında o video içerisindeki gorili görmeniz içindi. Ekrandan bir goril geçti, hiç fark ettiniz mi? Beyaz giyinenlerin paslaşması sırasında. Çoğu insan o gorili görmüyor. Neden görünmez goril deniyor? Çünkü insanlar bir şeye odaklandığı zaman gerçekte o gorilleri göremiyorlar. Siz de bazen görünmez goril oluyorsunuz. Gelin bakalım sizin görünmezliğiniz nereden? Hoş geldiniz. Parsiyel lob beynimizin bu tarafında bizim için bütün radar taramalarını yapan, gözlerin gördüğü her şeyi önem sırasına göre, tehlikeye göre etiketleyen ya da güzel birini gördük mü ya bu da iyi güzelmiş, buna odaklan. Araba sürerken yola bir şey atladım, orada bir şey var, acil durum diye bizi sürekli uyaran ve her şeyi yıldız veren bir sistemdir beynimizde. Birini gördüğü zaman bu tehlikeli olabilir, 3 yıldız, 4 yıldız seviye yükseliyor der. Ama bazen de bazı şeyler artık önemini yitirdiyse 0 yıldız verir. Yani her gün girip de aynı oda içerisinde çalışıyorsanız odanın içindeki çoğu şeyi görmemeye başlarsınız. İlk başlarda gözünüze batan bir tablo veya birinin kötü bir huyu zamanla sadece gözün gördüğü değil beynin algıladığı şeyleri de değerlendiriyor. Birinin mesela kokması, ter kokması bir süre sonra belki burnunuzun direği kırıldığı için artık önemsiz hale gelir. İşte bütün bunları parsiyel lob yönetiyor. Ve o etiketlemeyi güzel yaparsa sağlıklı bir insan oluyorsunuz. Ama bazen bakar kör olursunuz. Çünkü odak, attention yani dikkat odaklandığı zaman bazı şeyleri netlediğinde arka tarafı flulaştırıyor. Aynen fotoğraf makinelerinde kameralarda olduğu gibi. Sizin odaklanmanız açık dikkatlidir. Yani bir şeyi dinlerseniz, daha önce videoda bahsetmiştim bundan. Bir odada insanların gürültüsü içerisinde televizyonun sesine odaklandınız mı diğer sesleri duymazsınız. Dolayısıyla beyin çok güzel odaklama yapabiliyor. Bu yüzden televizyon kanallarının logolarının şu an hangi köşede ve nasıl olduğunu hatırlamıyorsunuz. 6 tane 7 tane televizyon kanalı izliyorsunuz. Logoları hangi köşede ve tam olarak nedir? Ya aslında işte hatırlamıyorsun. Aynı zamanda bu mantık lüks restoranlarda garsonları görmemenizi sağlıyor. Onlar da görünmez goril olabiliyorlar. Su içiyorsunuz bir bakıyorsunuz bardak dolmuş. Ne zaman doldu? Çünkü görünmez olmayı öğreniyorlar. Ama bazı restoranlarda garson geliyor başınızda duruyor. Oturuyor. Sizde yiyor. Gözünüze giriyor. Neden bazı lüks mağazalarda bazı insanlar gözünüze batarken reyon görevlileri bazıları hiç batmaz. Varlığını bilmeden bomboş gezersiniz. Kaliteli restoranlarda, kaliteli mağazalarda siz yalnızsınızdır. Zaten amaç da budur. Yalnız ve keyifli olmanız orada. Yolda giderken bir gün birisi bir yeri sorar. Çok yakındadır o yer. Bilmezsiniz. Her gün önünden geçtiğiniz yeri bilmezsiniz. İş yerinde birisi işe başlar. 2 ay sonra fark edersiniz. Bazen de sizi görmezler iş hayatında. Çok aşık olduğunuz birinin sizi görmemesi o kadar acıdır ki kocaman görünmez bir goril olmak çok koyar insana. Peki seni görünmez yapan ne? Ya insanların seni görmemesini sağlayan şey ne? Ne biliyor musun? Varlığını belli etmemen. Kamuflaj oluyorsun. Sıkılıyorsun ve pes ediyorsun. Ve kamuflaj olduğun için de kimse görmüyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi doğadaki canlıların kamuflaj yetenekleri var. Sen de istemeden bu şekilde kamuflaj oluyorsun. Hareket etmediğin sürece insanlar seni görmeyecek. Dejavu. Dejavu nedir? Ben bu anı daha önce yaşamıştım. Dejavu diyoruz Türkçe'de biz ona. Beynin iki lobu arasında görüntü işlemesinin gecikmesi olayı. Milisaniye bak bu arada.
O milisaniye ne oluyor biliyor musun? Bir şey görüyorsun, yaşıyorsun. Beyin aynı anda algılayamıyor onu sağ sol lobda. Ve bir yankılanma oluyor. Görüntü 2 kere gidip geliyor gibi düşünün. Dolayısıyla sen o anı daha önce yaşamış gibi oluyorsun. Çünkü görüntü 2 kez işleniyor. Daha önce gelen paket ve bu yaklaşık 6-7 saniye sürüyor. Ama tüm gün dejavu yaşayan insan var. Dolayısıyla dejavu nedir? Dejavu bir anı daha önce yaşamış gibi olmandır. Dolayısıyla dejavu nedir? Dejavu bir anı daha önce yaşamış gibi olmandır. 22 yaşındaki Manchester'lı Liza her gün yaşıyor. Her günü gün boyunca dejavu yaşıyor. Her görüntü 2 kere gidip geliyor. Düşünsene ne kadar kötü. Dünyada aslında şarlatan olarak nitelendiğimiz ben geleceği görüyorum diyen insanların büyük bir çoğunluğu dejavu sorunu yaşıyor. Bunların bazıları sarı hastalığıyla aynı belirtileri gösteriyor. Dolayısıyla aslında adam gerçekten geleceği görüyor ama gördüğü gelecek 7 saniye gerideki gelecek. Yaşamı 7 saniye geriden izleyen adam geleceği gördüm diyor. Aslında hepimiz bakar körüzdür ama bir şeyi anlayabilmemiz için onun bütününü görmemiz lazım. Şu an ekranda duvarın arkasında gördüğünüz şey nedir? Şimdi işte bir fildir. Çünkü bir fili sadece göbeğiyle tanıyamazsın. Dolayısıyla bir işin tamamını görmeden gerçekte anlamıyoruz. Ama beynin acelesi vardır. Beyin hemen bir şeyi bir şeye benzetmek ister. Ve anında etiketlemek ister. Beyin sıkılır. Beyin kendine güvenir. Güvendiği zaman da şunlara önem verir. Boyu, başka bildiğim bir şeye göre ölçüsü, perspektifi ve beyni aldatmak çok kolaydır. Hemen size bir Ames illüzyonu örneği göstereyim. Ames illüzyonu odayla yapılan ve sizi kandıran harika bir illüzyondur. İzleyin. Bakın şu an ekranda gördüğünüz odada nasıl olabiliyor ki bir insan odanın bir tarafında tavana değiyorken diğer tarafında cüce gibi kalıyor? Nasıl oluyor? İşte böyle. Odanın derinliği, tavanın ve zeminin açıları daralan açı şeklinde. Odanın derinliği de gittikçe genişliyor veya daralıyor. Ama insan orada yürürken siz sanıyorsunuz ki odada büyüyor da küçülüyor. İşte beyin bu kadar rahat kandırılabiliyor. İnsan beyni birçok optik illüzyonla yanılabilir. Çünkü beyin daha önceden bildiği şeylere güveniyor. Şu an ekranda gördüklerinizin tamamı beynin kendine güvenmesinden dolayı. Beyin o kadar gözlere güveniyor ki ve gördüklerine çok rahat aldatılabiliyor. Peki biz beynimize ne kadar güveniyoruz? Mesele burada. Çok güveniyorsunuz. İnsanların %95'i beynine tapar. Ve kendinin çok zeki, çok doğru olduğuna inanır. Kulağı ve beyni bir şeyde eşleşiyorsa ya da dokunma ve beyni bitti. Onun gerçek olduğuna güvenir. Birçok marka, birçok firma ve gösteri sanatçıları David Copperfield gibi gerçeği bükme, mind bending art yani görünmez gorili yaratmaz ustalarıdır. Sizin bu tarafa bakıyorken bu tarafı görmemenizi çok başarılı sağlarlar. Çünkü insan dikkati, açık dikkati, odaklanması aynen fotoğraf makinesindeki gibi bir yöne gider. Ve ben bu tarafta panik yaratacak bir şey oluşturuyorsam siz ekranın bu tarafına bakmazsınız. İnsan dikkatini ve görünmez goril oluşturmayı en iyi başaran insan sanat tarihinde benim bayıldığım Escher'dir. Escher'in şu an ekranda gördüğünüz tablolarında siz gerçekliği sorguluyorsunuz. Mesela şu an ekranda gördüğünüz şeyde en üst, en alt neresi bilmiyor beyin. Çıkan insan merdiveni çıkıyor mu, iniyor mu, en aşağısı neresi bulamıyor. Durdurun videoyu, inceleyin isterseniz. Şu an ekranda 1998 yılında yapılan bir deneyi görüyorsunuz, sokak araştırması. Birisi size durup adres soruyor ve sonra adres soran kişi aradan geçen tabloyla başka bir kişiyle değiştiriliyor. Ve insanlar tarif etmeye devam ediyor. Çünkü bakmıyor ki suratına. Beyin bunları kayda almak istemiyor. Beynin hard diski datayı tuttuğu yer gereksiz dataları tutmama yönünde çok başarılı. Bu yüzden odada anahtarınızı ararken ilk bakmanız gereken yerde buluyorsunuz. Çünkü beyin nasıl olsa oradadır diyor. Kendisine güveniyor ve gereksiz dataları tutmuyor. Buradan şunu öğreniyoruz ki beyin her zaman yanıltılabilir. Dolayısıyla reklamlar, markalar, fiyatlar, indirimli rakamlar sizi yanıltabiliyor. Umarım görünmez gorili görebilirsiniz. Şimdi size soruyorum. Bugüne kadar gördüğünüz, sizi en şaşırtan, link de verebilirsiniz. Görüntü, olay nedir? Ben Öykü Tatar, görünmez goril olmamanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.